Herkese merhabalar. Ağır Siklet Box kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Deontay Wilder, Joseph Parker karşılaşmasının tahmin ve yorumuyla sizlerle beraberim. Tabii biz bu karşılaşmayı özellikle uzun bir zamandır bekliyoruz. Ta ilk o basın konferansından beri ben zaten oldukça heyecanlıyım. Şimdi dilerseniz bu karşılaşmanın saat kaçta başlayacağından ve nerede yayınlanacağından başlayalım. Evet, 23 Aralık'ta Kingdom Arena, Riyad, Suudi Arabistan'da bu karşılaşma olacak ve dünya genelinden de bu karşılaşmayı DAZN'dan izleyeceğiz. Tabii ki Türkiye saatiyle bu karşılaşma ne zaman başlanacak? O çok merak ediliyor. Onu da hemen söyleyelim. Cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 1'i 20 geçe bu karşılaşmanın ring yürüyüşünün olması bekleniyor. Tabii bu karşılaşma co-main event, yani ana maçtan bir önceki maç. O yüzden biraz saatleri tabii ki geç olabiliyor ama yine de Suudi Arabistan'da olduğu için bizim saatimize oldukça yakın aslında. Bu açıdan biraz da avantajımız var diyebiliriz. Hem İngiltere'de hem Amerika'da bu karşılaşmayı DAZN'dan ve ülkemizde de yine DAZN'dan seyredebileceğiz. Şimdi bu karşılaşmayla alakalı tabii ki gecenin belki en merak edilen karşılaşmalarından bir tanesi olarak görülüyor bu. Ve gerçekten de Wilder'ın uzun yıllardır hani dövüşmediğinden dolayı nasıl bir performans vereceği de gerçekten merak konusu. Şimdi dilerseniz önce contender boksör olan Joseph Parker'dan başlayalım. Joseph Parker dünya sıralamasında 12. sırada bulunuyor. 31 yaşında, 1.93 boyunda ve 1.93'te uzanma mesafesi bulunuyor. Ve baktığımız zaman 36 karşılaşmasının 33'ünü kazandı, 3'ünü kaybetti ve birinde de knockout oldu. Şimdi en son Simon Kean'i biliyorsunuz ki 28 Ekim'de yenmişti knockout'la, güzel bir uppercut'la beraber. Ve onun öncesinde de Faiga Opelu ile Jack Messi ile karşılaştı. Ve onun da öncesinde Joe Joyce'a knockout olmuştu 11. roundda 2022 yılında. Derek Chisore'yi unanimous decision'la yendi. Ve bir önceki karşılaşmasında da yine split decision'la Derek Chisore'yi yendi. Daha da gerilere gidelim. Dillian Whyte'a unanimous decision'la yenildi. Ama Whyte'ı da tabii ki düşürmüştü. Anthony Joshua'ya yenildi unanimous decision'la. Ve Andy Ruiz'e majority decision'la yenmiş. Carlos Takam'ı yine sayıyla yenmiş. Evet. Bu isimlerle maç yapmış. Onların haricindeki isimler çok da önemli isimler değil açıkçası. Tabii Joseph Parker da tecrübeli bir isim. Bu zamana kadar az önce de saydık zaten, çok önemli isimlerle birlikte maç yaptı. Ama özellikle bu Joe Joyce karşılaşmasında hani fazla kilolu geldi, o yüzden knockout oldu dediler ama bence Joe Joyce gerçekten ciddi anlamda o eski Joe Joyce, özür diliyorum, eski Joseph Parker değil. O yüzden Joe Joyce karşısında çok yavaş kalmıştı. Joe Joyce da zaten hem power punchlarla hem de direkt yumruklarıyla beraber bayağı bir hırpalamıştı Joseph Parker'ı. Kısacası dediğimiz gibi yani artık Joseph Parker o Joshua ile maç yaptığındaki Parker değil. Bundan dolayı da ciddi anlamda sıkıntı yaşayacaktır bu maçta diye düşünüyorum ve buradan hemen Deontay Wilder'a geçiyorum. Deontay Wilder en son Robert Helenius'la maç yaptı 2022 yılının Ekim ayında. O zamandan bu zamana zaten aradan bir yıl bir zaman geçmiş ve ciddi anlamda hani ring pasının olup olmayacağı da ona soruldu ama o böyle bir şey olmayacağını söyledi. Onun öncesinde biliyorsunuz Tyson Fury'ye 2 kere yenildi. Knockout oldu. Biri 7. rounddaydı, diğeri de 11. roundda
knockout olmuştu. Onun öncesinde Luis Ortiz'i knockout'la yendi. Dominic Breazeale'ı yine knockout'la yendi. Tyson Fury ile 2018'de berabere kalmıştı. Luis Ortiz ile Tyson Fury öncesi maç yapmıştı 2018'de ve 10. roundda teknik knockout'la yenmişti. Ama özellikle yanılmıyorsam 7. round muydu? Öyle bir şeydi galiba. Çenesine bayağı bir yumruk yemişti ve ciddi bir problem yaşamıştı bu maçta da. Onun hemen öncesinde Bermane Stiverne ile karşılaştı ve onu da 1. roundda knockout'la yenmişti. Bunun dışında da işte çok da önemli isimlerle aslında maç yapmadı. Evet, tabii ki Wilder da uzun yıllardır boks yapan bir isim profesyonelde 2008 yılından itibaren. Şu anda yanılmıyorsam 38 yaşında, 2.01 boyunda ve 2.11'de uzanma mesafesi bulunuyor Deontay Wilder'ın. Yaptığı 46 karşılaşmanın 43'ünü kazandı ve bunların 42'sini knockout'la kazandı ama çoğu zaten önemli bir isme karşı değildi. O yüzden bu knockout oranı bizi aldatmasın. Ama tabii ki çok güçlü yumrukları olan bir isim. Özellikle Tyson Fury'yi kaç defa düşürdüğünü gördük yani. 4 defa düşürdü Tyson Fury'yi. Ve 2 defa knockout oldu. Onlar da zaten Tyson Fury'ye beraberliği de yine Tyson Fury'ye karşıydı. Tabii ki antrenmanlarında Deontay Wilder güzel gözüküyor. Yani hala hızı var diye gözüküyor. Özellikle yumrukları gayet hızlı olduğunu söyleyebilirim. Ve çalıştığı özellikle son yıllardaki işte jabları olsun çok güzel. İkili jablar vurabiliyor. Ve rakibine Tyson Fury'nin aksine yakın mesafeden de çok güzel yumruklar çıkartabiliyor. Bu da Deontay Wilder açısından güzel bir detay. Bunu biz nerede görmüştük? Arthur Szpilka maçında özellikle çok yakından hemen rakibini avlamıştı. Yine bu yumruklarını şeye karşı da kullandı. Tyson Fury'ye karşı da kullandı. Özellikle yaptıkları 3. karşılaşmada yanılmıyorsam 10. round olması lazım. Tyson Fury hani köşesine grogi durumunda gitti. O derece yani yakından çok güzel yumruklar bulmuştu Deontay Wilder. O hani 3. roundda Tyson Fury'yi düşürmesini zaten söylemiyorum bile. Muhteşem bir yumruktu. Dehşet derecede bir güce sahip. Ama Deontay Wilder'da herhangi bir teknik yani bulunmuyor. Öyle ağam şahım bir tekniği yok. Savunması da yok. Bunun aksine Joseph Parker'da güzel bir teknik var. Tecrübe de var. Ama hız anlamında Joseph Parker çok geriye gitti artık. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi buradan artık dünya çapında nasıl tahminler yapılmış oraya geçelim. Evet, Deontay Wilder bu karşılaşmanın huge favorite yani aşırı favorisi. Diğer taraftan Joseph Parker da kaybetmesi muhtemel olan rakip yani heavy underdog konumunda bulunuyor. Evet, Deontay Wilder 38 yaşında dedik. Joseph Parker da 31 yaşında. 31 yıl 11 ay hatta neredeyse 32 yaşında. Evet, bakalım hemen. Evet, 252 tahmin yapılmış dünya çapında ve çok da hani sürpriz olmayan bir şekilde %94 bu karşılaşmayı Wilder kazanacağı söyleniyor. %6 Parker alacağı tahmin edilmiş. Ve bu %94'lük Wilder kazanır diyenlerin de %89'u yani büyük bir çoğunluğu aslında bu karşılaşmayı Wilder'ın kesinlikle knockout'la kazanacağını söylemiş. Parker kazanır diyen %6'lık diliminde %56'sı knockout'la alır demiş. %44'ü de sayıyla bu karşılaşmayı alır demişler. Evet, yani dünya çapında da herkes Wilder'dan knockout bekliyor diyebiliriz. Şimdi tabii ben kendi yorumuma gelmeden önce hemen şu en son paylaştığım haberi sizlere tekrardan hatırlatayım. Joshua ve Wilder 9 Mart'ta Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde karşılaşmak üzere anlaştılar dedik. Ama Wilder ve Joshua'nın bu 23 Aralık'taki maçtan mutlaka galip ayrılması gerekiyor. Bu da şu anlama geliyor. Yani Wilder bu Joseph
Parker maçına özellikle bir ehemmiyet vermesi lazım ve kesinlikle bu maçı alması gerekiyor. Evet, buradan ben şimdi şeye geleyim. Kendi yorumuma geleyim. Birazcık zaten detayları verdik. Bu karşılaşmada Wilder'ın güçlü özellikleri neler? Tabii ki yumruk gücü. Ondan sonra elleri çok hızlı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ardından hani Tyson Fury gibi bir isimle beraber 3 tane maç yaptı. Bu çok önemli gerçekten. Tyson Fury'den teknik anlamında bir şeyler de öğrendi. Neden öğrendi diyorum? Çünkü Tyson Fury öncesi Deontay Wilder teknik anlamda hiçbir şey bilmiyordu. Tyson Fury'ye yenilince kendine birkaç özellik yine kattı aslında. Bu da gerçekten Wilder'ı ön plana çıkartabilecek bir faktör. Çünkü tek hani yumruğuna güvenen, sağ yumruğuna güvenen bir isimdi ama şimdi öyle değil. Yani az buçuk birazcık o jablarını kullanıyor, body shotları kullanıyor. Zaman zaman işte uppercutlar denediği olabiliyor. Gerçekten bu açıdan ben Wilder'ın ilerlediğini düşünüyorum. Ama tabii uzun yıllardır ringde değil. Yavaşladı mı? Nasıl oldu? Nasıl bir kiloyla gelecek? Bu tabii ki maçın ne kadar sürede biteceğinin, kaç roundda biteceğini bizlere aslında gösterecek diyebilirim. Joseph Parker'ın güçlü özelliklerine gelecek olursam teknik anlamda Wilder'dan çok daha iyi. Ayakları Wilder'dan daha hızlı ve savunması da Wilder'dan iyi. Ama bu özellikleri geçmişteki yani Joshua vesaire bu maçlardaki Parker artık olmadığından dolayı o özellikleri de yarı yarıya gitti diyebiliriz. Bunu çünkü net bir şekilde maçında gördük yani. Bu Joe Joyce maçında gördük. Yine de her şeye rağmen ayak hızı olsun, ringdeki o ringi kullanma olsun, ayak hareketleri olsun, teknik olsun. Bunlar da kesinlikle Parker Wilder'dan üstün. Ama Wilder bu karşılaşmada kesinlikle Parker'ın o bence direncini çok çabuk bir şekilde kıracaktır diye düşünüyorum ben. İlk 1-2 roundda Wilder onu test edecektir illaki. Yani hatta ilk 3 roundda da özellikle hatta 1. roundda bile Wilder knockout edebilir. Çünkü çenesi oldukça zayıf Parker'ın. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani yatmaya yatkın bir boksör. Ki hani savunması da Wilder'ın o sert ezici gücüne dayanabilecek bir şekilde değil. Hani bir vurur kalkar, ikinci de kalkar ama üçüncü de artık karşılaşmaya devam edebileceğini ben düşünmüyorum. Yani kısacası her ne kadar Parker'da hız olsa da 1-2 round kaçabilir ondan, Wilder'dan, ama en sonunda o sağ yumruğu yiyip bence tabiri caizse maçın sonu gelecektir diye düşünüyorum. Benim tahminim şu: yani biz bu karşılaşmada bence 5. roundu görmeyiz. 3. ya da 4. roundda Wilder mutlaka Joseph Parker'ı knockout eder diye düşünüyorum. Tabii sizlerin düşünceleri neler? Onları da mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Gerçekten hani çok önemli bir karşılaşma bu. Ve gerçekten de çok heyecanlı olduğumu sizlere söylemek istiyorum. Artık hani bir hafta gibi bir süre kaldı. Biz bu karşılaşmayı cumartesi günü izleyeceğiz. Haftaya cumartesi. Sizlerin gerçekten yorumunu da merak ediyorum. Bir sonraki videomuz biliyorsunuz ki artık Joshua ile Wallin arasındaki karşılaşmanın yorumu olacak. Onu da 21 Aralık'ta sizlerle paylaşıyor olacağım. Umarım sürçülisan etmemiştiriz. Yani güzel bir anlatım olmuştur. Beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.